Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Biz bir parça çalı kuşu kuşağıyız diyebiliriz. Bizim dönemimizde, bilmiyorum sizin şimdiki dönemde nasıl ama öğretmenlerin çok ayrı bir yeri ve önemi vardı. Öğretmenler özellikle de büyük şehirlerde değil, köylerde, adını bilmediğimiz orada uzaktaki köylerde görev yapan öğretmenlerin emeği her zaman bir efsane gibi anlatıldı bizlere. Çalı Kuşu gibi bir romandan, filmden yola çıkıp hatta bir dönem dizisi de yapılmıştı. Bu öğretmenlerin hikayesini dinledik. Kimi zaman dizilere konu oldular, kimi zaman filmlerde anlatıldılar. Ama çoğu zaman ne onların adını bildik, ne de onların yaptıklarının tam olarak ürünlerini, eserlerini görebildik. Ama zaman zaman işte Fark Yaratanlar gibi programlarda onların aralarından kimi isimleri tek tek çıkartıyoruz. Gidiyoruz hatta yerlerine, nerede yaşıyorlarsa. Adıyaman, Edirne ve bugün olduğu gibi Elazığ'da onları buluyoruz ve yaptıklarını bizzat onlardan dinliyoruz. Bugün işte bir çalı kuşu hikayesini anlatacağız. Filmimizin başrol oyuncusu Hacı Ormanoğlu. Sıradan bir isim gibi gözükse de yaptıklarıyla, kurduğu dernekle inanın çok önemli işlere imza atmış bir isim Hacı Ormanoğlu. Fark Yaratanlar programında bugün bir kez daha Türkiye'nin bilmediğiniz bir yerinde önemli işlere imza atan bir öğretmeni konuk ediyoruz. Her şehrin kendine özgü bir hikayesi vardır ya, bu şehrin hikayesi bambaşka. Sonu gelmeyecek gibi gözüken dağlarıyla, İnsanın içini ferahlatan ovalarıyla burası Elazığ. Alabildiğine uçsuz bucaksız ovalar, gözünüzde takip edemeyeceğiniz kadar yüksek dağlarla çevrili şehir burası. Bu şehrin yükseklerine çıktığınızda bambaşka bir şehir, sokaklarına inip insanların arasına girdiğinizde farklı bir şehirle karşılaşıyorsunuz. Ve Anadolu'nun tüm şehirlerinde olduğu gibi burası dünyadan ayrı, kendi dünyasında bir hayat yaşıyor. Bu şehrin insanları az sayıdaki fabrikalarda mesai yapıyor. Verimli topraklarında çalışıyor. Kahvehanelerinde zamanlarını geçiriyorlar. Boş zamanlarında birçok şey yapıyorlar ama maalesef tüm Türkiye'de olduğu gibi boş zamanlarını kitapla doldurmuyorlar. Japonya'da yılda kişi başına 25 kitap, Fransa'da 7 kitap, İngiltere'de 12, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 kitap okunurken Türkiye'de kişi başına kitabın sözü bile edilmiyor. Çünkü bizde insan başına kitap değil, kitap başına 12.089 kişi düşüyor. Fıkra gibi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul projesi kapsamında yapılan bir araştırmada Türkiye'de en çok kitap okuyan iller arasında ilk sırada Burdur yer alıyor. Her ilde okuma oranlarını yükseltmek için Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere valiler, kaymakamlar, hemen her kesim seferber olmuş durumda. Ama içlerinde bireysel olarak tek başlarına mücadele eden, her seferinde daha iyiye, daha eğitimli bir ülkeye ulaşmaya çalışanlar da var. Hacı Ormanoğlu 30'lu yaşlarında bir öğretmen. Birçok ilde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıllarda memleketi Elazığ'a tayin olmuş. Şehir merkezinde yakın bir köy olan Avcılar Köyü'nde tek başına öğretmenlik yapmaya başlamış.
Hacı Ormanoğlu 11 kişilik bir sınıfın hem öğretmenliğini yapıyor hem de koruyuculuğunu. Bir süre öncesine kadar bu köy okulunda okuma şenliklerinden yağlı boya kurslarına kadar birçok kurs açıp çocukların boş vakitlerinde daha iyi bir eğitim almaları için, deyim yerindeyse tek kişilik dev bir ordu gibi mücadele ediyor. Ancak 2006 yılında Avcılar Köy Okulu kapanınca bu mücadelesi de sona eriyor. Çalıştığı okul kapansa da onun mücadele azmi hiç sekteye uğramamış. İlkokul öğretmenim sormuştu, ne olmak istiyorsun? Dedim ki öğretmen olmak istiyorum. Ve 4. sınıfta başlayan bu serüven sonuçta Allah nasip etti öğretmen olduk. Ve bugün binlerce çocuğumuza ulaşıyoruz, binlerce çocuğumuza ile ilgili faydalı çalışmalar yapıyoruz. 2003 yılında Avcılı Köyü'ne geldiğimde 9 öğrenci vardı. Okulun kapanması gerekiyordu. Muhtar geldi, dedi ki hocam okul kapanabilir mi? Dedim hayır, muhtar bu okul kapanmaz. Bu bayrak burada dalgalansın. Ne yapacağız? Allah'tan 2 tane çoban çocuğu geldi. 2 çocuk daha ekledik de 11 öğrenci oldu ve başladık. Ama okul harabeye dönmüş, kullanılmıyor. Ve çocuklarımızla karar aldık. Dedik ki burada bir model okul oluşturacağız. Türkiye'nin model okulu. 10 öğrenci. Başka yok. Hepsi yok. Birleştiğimiz sınıf. Her sınıftan öğrencim vardı. Ve ilk çalışmalarımızda kararlaştırdık, sergiler açtık. Köy goncaları açtı 1, 2, 3 derken çocuklarımıza halk oyunları ekibi çıkardık. Çocuklarımıza okulun bahçesinde seralar yaptık. Köylüye örnek olması açısından. Benim anlayışımda öğretmen şöyle olmalı. Öğretmen güneş gibi olmalı. Hem etrafını aydınlatmalı hem de ısıtmalıdır. Aydınlatmayı bilgisiyle, ısıtmayı sevgisiyle yapacaktır. Güneşin bir özelliği daha var. Güneş sürekli enerjisini yeniliyor. Öğretmen de kendini yenilemeli, kendini aşmalı. Biz ne diyeceğim bu dünyanın fani dünya. Para varmamız lazımdır. Ben sana hayran olam. Ya Çocukların daha iyi bir eğitim sürmeleri için Goncalar Solmasın adında bir dernek kurmuş. Bu derneği kurmakta amaçları her çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak ve hayata bakış açılarını değiştirmekmiş. Ve kendisine bir ilke belirledi. Bugün hangi iyiliği yaptın diye sordu. İşte böylesine basit bir cümleyle yola çıkan Hacı Ormanoğlu ve Goncalar Solmasın Derneği birçok faaliyete ardı ardına imza atmaya başlamış. Binlerce çocuğa temizlik setleri hediye etmişler. Yüzlerce çocuğa da kitap hediye edilmiş. Okullarda şiddeti önleme konferansları düzenlenmiş. Ama sonrasında enerjilerini çocukların kitap okuması üzerine yoğunlaştırmaya karar vermişler. 7-14 yaş arasındaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için açtıkları yaz kurslarıyla hem çocuklar hem de onlar için yeni bir başlangıç olmuş. Tamam, birinci adam gerçekten sürekli çalışıyor. Durmadan çalışıyor ama yaptığı bir eksiklik var. Baltasını bilemiyor. Baltayı bilemek planlı, programlı çalışmak demektir. TOKİ konutlarının olduğu bölgede İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldıkları ders sıralarıyla dışarıda eğitim veren bir yazlık dershanesi oluşturmuşlar. Amaçları yazın uzun bir tatile giren çocukların hem daha fazla kitap okumasını sağlamak hem de çocukların kitap sevgisini arttırmaya çalışmak olmuş. Bu derslerden sonra çocuklar kimi zaman uçurtma uçurmuşlar, kimi zaman yağlı boyayla hayallerini resmetmişler, kimi zamansa ip atlayıp top at çevirmişler. Sadece Gonca Solmasın yardım amaçlı değil. Toplumsal bir eğitim hareketidir. Çocuklarımıza mesela okuma etkinlikleri, mesela çocuklarımızın sanatsal gelişimiyle ilgili çalışmalar ve ardından bu yaz okulu. Mesela ciddi anlamda çocuklarımıza okuyun diyoruz da nasıl okuyacak? Niye okuyacaklar? Sadece okuyun demekle çocuklar okumuyor. Okumayı cazip hale getirmemiz lazım. Ben 3 yıl önce eşime dedim ki evimizde bir hasır var mı? Ne yapacaksın dedi. Dedim çocuklar kitap okuyacağız. Nerede? Dışarıda. Ya dedi herkes tatile gidiyor, tatil yapıyor, başka işlere bakarken sen kendi kendine yine işler çıkarıyorsun. Evet dedim, ben zoru başarmak istiyorum. Ben zoru başarınca mutlu oluyorum. Bir hasır getirdim, aynı bu şu anda oturduğumuz yere serdim. Bir tane şemsiye koyduk üzerine. Çocuklar sitemizin çocuklar beni gördü. Hacı amca ne yapıyorsun burada dedi. Dedim ben kitap okumak istiyorum, siz de katılmak ister misiniz? Tabii ki dediler. Ve kitaplarımdan 10 tane yanıma almıştım, öyle tasarladım. İlk gelen çocuklara kitaplarını imzalayıp hediye ettim. Ve bu yaz okulumuzun Goncalar Solmasın kitap okuma etkinliğinin başlangıcını orada yaptım. Ve o yıl 50-60 öğrenci oldu. Ertesi yıl 100 öğrenci, geçen yıl 150 tane öğrencimizle 40 gün boyunca hafta içi her gün kitap okuduk.
25 tane kitap okuyan öğrencimiz vardı. 24 tane kitap okuyan 8 tane öğrencimiz oldu. Ortalama düşünelim 13 tane kitap bitirdi. Bakın biz sadece kitap okumuyoruz. Bu bir projedir. Kitaplarla barışalım, mahalle arkadaşlığı yeniden kuralım. Bu kurslar sayesinde çocukların kitaba yaklaşımları değişmiş durumda. Herkes bir kitap okuma dersinde okuduğu kitabı anlatmak için koşar adıp bu kurslara geliyor. Hem çocuklar boş vakitlerini değerlendiriyor hem de gelecekleri için kendileri farkında olmasa da büyük birer tohum atıyorlar. Kursa katılmadan önce boş zamanlarımda bilgisayar oynuyordum, bisiklet sürüyordum. Arkadaşlarla takılıyorduk ama bu kursa katıldıktan sonra her şey değişti. Kitap okuyoruz, ufkumuz açılıyor aynı anda. Ben bu kursa katılmadan önce sokaklarda boş boş gezip top oynuyordum, bisiklet sürüyordum. Ama şimdi ise kitap okuyoruz ve kendimi toplumda daha da iyi ifade ediyorum. Bunun yanında her zaman kitap okumuyoruz, resim de yapıyoruz. Bu sanatı bize tanıtıyor. Bununla da kendimi okulda daha da iyi hissediyorum ve yazılarımı, sınavlarımı daha da iyi yapıyorum. Ben önceden hiç kitap okumazdım. Kitabın kapağını açmazdım. Ama hem bu kursta çok kitap okudum. Hem de okulda kitap okudum. Yani bana fayda kazandırdı. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Onun bize çok faydası var. Eğer yani o bize kitap okutmasaydı ben kitap okumayacaktım hiç. İlk önce kitap okuyoruz. Okuduğumuz kitabı anlatıyoruz. Daha sonra hocamız bize kitap okuyor. Ondan yani ne anladığımızı soruyor. Resim yapıyoruz. Okuduğumuz kitabın kapağını çizip ya da fotokopisini çekip boyuyoruz burada. Kursumuzun bittiği zaman uçurtma şenliği yapıyoruz. Toplum olarak zaten biz okuma alışkanlığı kazanmamış bir toplum olarak biz çocuklarımızı bu kitap okuma alışkanlığı kazandırmakta en önemli gayret toplumsal kuruluşlara düşmektedir. Benim çocuğum şu an çok düzenli bir kitap okuma alışkanlığı kazandı. Hem arkadaşlarını da etkiliyorlar o noktada, o düzenli okuma alışkanlığı. Çünkü etkinliklerde, sosyal faaliyetlerde de aktif rol alıyorlar çocuklar. Kitap okumanın çocukları sosyalleşme yönündeki faydalarını biz yakından müşahede ediyoruz. Onun için bu Goncalar Solmasın derneğimiz de gerçekten de çocukların ihmal edildiği yıllarda büyük bir görevi ifade ediyor. O açıdan yani çocuklarımız bu kitapla oluşturdukları arkadaşlık bence yaygınlaştırılması lazım. Çünkü aile olarak biz bunun mutluluğunu görüyoruz. Hacı Ormanoğlu sadece çocukların geleceklerine katkı sağlamıyor. Aynı zamanda model öğretmenlik konferanslarıyla üniversitelere de gidiyor. Türkiye'de birçok üniversitede konferanslar veren Hacı Ormanoğlu, öğretmen adaylarına nasıl bir eğitimci olmaları gerektiğini kendi tecrübeleriyle de anlatıyor. Şunu da söylüyoruz herkese. Ne olur goncalarımızı yetiştiren kimler? Öğretmenler. Biz de öğretmen adaylarımıza ciddi anlamda ulaşmak için konferanslar veriyoruz. Model öğretmenlik dedik. Öğretmen adaylarımıza diyoruz ki ne olur bu öğretmenliğin bu güzel yönünü, öğretmenliğin ideal yönünü, öğretmenliğin bu manevi yönünü, öğretmenliğin sevgi odaklı, özverili yönünü anlatmamız lazım. Ya, dünyanın en güzel işi insan yetiştirmek. En güzel maden, cevher insandır. O da okul atölyesinde yetişir, işlenir. Ama gel gör ki ben konferanslarında bunları anlatırken genç öğretmen adaylarımız diyorlar ki hocam sizin anlattığınız öğretmenlik çok farklı. Evet. İşe yüreğinizi katarsanız, samimi olursanız vallahi çok farklı olur. 10 öğrenciyle mesela biz model okul oluşturabildik. Her yıl 250-300 tane öğretmen adayı üniversiteden gelip bizim orada staj gördüler. O güzelliği birlikte yaşadılar.
Biz adından onları misafir olarak gittik, onların sınıflarında onları anlattık. Ne olur hep birlikte bu goncaların solmaması için uğraşalım. O zaman bu genç öğretmenler bu işin içine katmamız lazım. Öğretmen adaylarını bu işin içine katmamız lazım. Sesimizi duyurabildiğimiz herkese anlatacağız. Ne olur hep beraber goncalar için bir şeyler yapalım. Çocukların en çok kızdığı şeylerden biri de şu. Anne babasının, oğlum çocuğum kitap oku. Çocuklar bu kelimelere çok tepki gösteriyorlar. Oysa ki biz işin yolunu, yöntemini gösterince, sununca çocuklar baktı ki ya kitap okumak gerçekten çok zevkliymiş. Ama bunu anlatma boyutu bir. İkincisi bu dönütler alınca ben çok mutlu oluyorum. Ya inanın olsun bu işleri yapmak kolay değil. Yoruluyorsunuz, yıpranıyorsunuz. Yeri geliyor insanlar sizi anlamayabiliyor. Ya ne yapıyor bu? Koşturuyor. Kendi kendine ne yapmaya çalışıyor. Ama o çocukların bir tebessümü, bir mutluluğu. Gözlerindeki o tebessüm var ya insanın bütün yorgunluğunu alıp gidiyor ya. Bunu yaşamak lazım. Bunu lafla, belli şeylerle lafla anlatabilirsiniz. Ben inanıyorum ki bizi dinleyen insanlar, bizi izleyen insanlar ya diyecekler ki ya ne olur herkes bir Gonca'ya sahip çıksın. O mutluluğu yaşasın. Ben birçok insana soruyorum mutlu musun diyorlar. Ben çok mutluyum. 3 kişiden biri mutsuzmuş diyorlar Türkiye'de. Ben çok mutluyum. Niye? Ya dünyanın en güzel işiyle uğraşıyoruz. Çocuklarla uğraşıyoruz. Bir arkadaş sormuş ne iş yapayım dedim çocukla uğraşıyorum. Niye dedim ben öğretmenim. Benim malzemem çocuklar. Ya sadece öğretmen olduğum için değil. Ben çocukluğumdan beri inanırsın rüyalarıma giriyordu. Rüyalarımda şunu gördüm. Süpermen olurdum. İnsanlara yardım ederdim. Çocukluğumda yani. Bilmiyorum bu fıtrat meselesi. Hacı Ormanoğlu, eğitimin ve iyilik kavramının büyülü gücüne inandı. Çocukların geleceklerine birer tohum atmak için Goncalar Solmasın Derneği'ni kurdu. Çocuklara yaz ayları boyunca kitap okuma alışkanlığı kazandırdı. Deneyimlerini öğretmen adaylarına aktardı. Hem gelecek nesillerin hem de öğretmen adaylarının dünyasında kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Hacı Ormanoğlu'nun hikayesi aslında sıradan bir öğretmenin nasıl o sıradanlığı kırıp geçeceğinin de hikayesi. Yaptığınız iş çok sıradan gözükebilir. Binlerce sizin gibi aynı işi yapan insan olabilir ama Hacı Ormanoğlu'nun hikayesinde olduğu gibi siz bir fark yaratan olabilirsiniz. Belki içinizde bir kahraman var ve siz farkında değilsiniz. Bu programda bir parça size ilham vermeye çalışıyoruz. Umarız bunu da başarıyoruz. Kısa bir aradan sonra sizin başka isimleri nasıl önereceğinizi anlatacağım ve Fark Yaratanlar programını yavaş yavaş bitireceğiz. Sevgili seyirciler, bir Fark Yaratanlar programının daha sonuna geldik. Eğer bu programa katılmak istiyorsanız, eğer bir fark yaratan olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bizi arayın. 0212 249 23 14 nolu telefonda arkadaşlarımız sizi bekliyor. Ya da lütfen internet sitesine girin. www.farkyaratanlar.org'da bu programda daha önce katılanların da videolarını bulabileceksiniz. Yeni bir Fark Yaratanlar programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi